Merhabalar, ben Zehra. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için %100 kara buğday ekmeği yaptım. Benim gibi çölyak hastaları için, süt alerjisi olanlar için ve veganlar için bütün alerjisi olan herkes gönül rahatlığıyla bu ekmeği tüketebilir. Hem çok yumuşak oldu hem de çok doyurucu oldu. Tamamen böyle besin kaynağı. İçine biraz da ben kineo unu kattım. İçine biraz da kineo unu kattım çünkü bu kara buğdayın biraz tadını değiştirsin diye. İsterseniz katarsınız, isterseniz katmayabilirsiniz. Pirinç unu, mısır unu hepsinden de katabilirsiniz. Buyurun hep birlikte tarifine geçelim. Burada kullandığım çiğ kara buğday unu kullandım. Markası da Gluno. 1 su bardağı çiğ kara buğday unumu yoğurma kabıma ekliyorum. Ardından 1 yemek kaşığı kineo unu kullandım burada. Ama 1 yemek kaşığı böyle dolu dolu yemek kaşığı, tepeleme dolu kaşığıyla kineo ununu kullandım. Ardından ben maya olarak bu sefer kuru maya kullandım. İstat maya, glutensiz pak mayanın 1 çay kaşığı, o da dolu dolu böyle. 1 çay kaşığı da dolu dolu tuz ilave ettim. Ardından bu kuru malzemelerimizin hepsini iyice karıştırıyoruz. Bir yemek kaşığı da zeytinyağı ilave ettim. Biraz böyle yumuşak olsun diye, hazmı kolaylaştırması için. Şimdi toplamda 1 su bardağı su kullanıyorum. Önce yarısını ilave ediyorum. Bir karıştırıyorum onları. Bakalım ne kadar alacak. Yarısını ilave edip karıştırıyorum. Yarım bardak su az geldi. Şimdi yarım bardak içme suyu daha ilave edeceğim. Yarım su bardağı içme suyumu da daha ilave ettim. Yani toplamda 1 su bardağı su ilave ettim ve iyice bunlar pürüzsüz bir kıvam alana kadar, hepsi birbiriyle özdeşene kadar yemek kaşığımla karıştırıyorum. O kadar kolay bir ekmek ki hiç elinizi değdirmeden çok kolay kara buğday ekmeği yapmamız mümkün. Bakın karıştırdıkça zaten iyice özleşiyor ve suyla birbirine geçiyorlar. Kıvam bu şekilde olması lazım. Kekten biraz daha yoğun bir kıvam olacak. Bakın puding gibi de aslında. Kıvamı harika oldu. Siz isterseniz burada daha tok tutması için zeytin koyabilirsiniz içine, peynir ekleyebilirsiniz. Fırına koyacağımız kabıma yağlı kağıdımı koydum, yani pişirme kağıdımı koydum. Üzerine de kara buğday ekmeğimin hamurunu ekliyorum. Ben burada 2 adet çıkardım. Böyle sallayarak da iyice dibine çökmesini sağladım. Burada ben ay çekirdeği kullandım. Üstüne chia tohumu da ekleyebilirsiniz. Susam, çörek otu. Sevdiğiniz her şeyi üzerine ekleyebilirsiniz. Daha tok tutuyor. Diğer hamurumun kalanını da diğer kabıma ekledikten sonra bunları şimdi mayalanmaya bırakacağım. Sizin bu oda sıcaklığına göre değişebilir. Yarım saat olur, 1 saat olur. Mayalandığını göreceksiniz, daha böyle kabaracak zaten. Ama mayalanmaya bırakırken üzerini kapatarak mayalandıracağız. Artık mayalandı, bakın kabardığını da görebiliyoruz. Şimdi bunları 180 derece fırında içleri pişene kadar pişireceğiz. Ben aynı kek kontrolü der gibi bir kürdan yardımıyla kontrol ettim. Eğer ıslak gelmediyse pişmiş olduğundan emin oldum. Ve artık çıktılar. Böyle çıkar çıkmaz bunları hiç ellemeden üzerine bir bezle kapattım ve tamamen soğumasını ve içini çekmesini bekledim. Ekmeklerim tamamen soğuduğundan ve içini çektiğine emin olduktan sonra artık sizinle birlikte ben de kesiyorum. Keserken görüyorsunuz o kadar yumuşak oldu ki, yumuşacık, doyurucu, tok tutan harika bir kara buğday ekmeği elde etmiş oldum. İnşallah sizler de denersiniz. Denedikten sonra benimle paylaşmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın ve sağlıkla kalın. Hoşça kalın.